Merhaba Kara, Ghost Türkiye YouTube kanalına hoş geldin. Bu bölümde teorileri inceleyeceğiz. Teorilerin sağlam bir zemine oturması için öncelikle bazı teorileri gerçekmiş gibi, factmiş gibi, kanonmuş gibi kabul etmemiz gerekecek. O yüzden burada ilk olarak şunu bir aradan çıkaralım. Kopya, Sister ve Nihil'in oğlu. Bu bir aradan çıksın. Önce bunun nedenlerine değinelim. Kiss the Go-Go'tun klibinde Sister hamile. Bunu hem karnını tutmasından anlıyoruz, hem yanında sigara içen kadının sigarasını söndürüyor ve kadına saldırıyor. Buradan anlıyoruz. Fakat Nihil'in seyircilerle yakınlaştığını görüyor ve çok canı sıkılıyor. Bu yüzden de Sister kötü biri. Kafasında bir şeyler kuruyor. Kopyayı doğuruyor. O sıraki çocuğunu yani. Doğuruyor ve Nihil'den intikam almak için kopyayı kullanmak üzere bir karar veriyor. Bütün yaşanan her şey, Terzo, bütün Secondo Primo hepsi aslında Sister'ın intikam planı, kardinali yetiştirmesi, sırf tek bir amaç uğruna doğurup onu büyütmesi olarak bakabiliriz. Sister'ın kopyanın annesi olduğunu gösteren bir diğer şey de chapter'larda sık sık sen benim için hep küçük C kalacaksın, küçük Cardim'sin sen benim gibi şeyler söylemesi. Papa aynı zamanda baba anlamına geldiği için kesinlikle kopyaya baba demek istememesi, bunu sapıkça bulması. Chapter 9'da yani yaptıkları şu Doom konuşmasındaysa hem Sister'ın annesi olduğuna hem de Nihil'in baba olduğuna dair ipuçları yine bulabiliyoruz. Sister kopyaya as your mother diye başlayıp sonra cümleyi yarıda bırakıyor. Kopya peruktan bahsederken papa gibi olurum diyor ama aslında orada bir vurgu ve kelime seçimi farkıyla babam gibi olurum. As papa, as the papa veya as a papa'dan önce as papa diyor babam anlamında. Şimdi Nihil ve kopya ikilisine dönersek de Chapter 14'te araba yolculuğu yaptıkları kısımda çok kısa bir zaman farkıyla önce kopyanın arabada gaz çıkarması, sonra Nihil'in arabada gaz çıkarıp arabada altına yapması, bu bir tesadüf değil. Bilinçli yani aslında komedi değeri çok fazla olmayan bir sahne. Klasik Amerikan komedisini belki güldürür, izleyicisini güldürür ama aslında çok komik bir sahne değil bu. Boşuna çekilmiş gibi ama değil. Çünkü ikisi arasında çok kısa bir zaman farkında bu aynı şey yaşandığı için aralarında bir bağ olduğunu gösteren bir sahne. Bir de konserlerde kopya Mariona Cross'a başlamadan önce "This is a song my papa used to sing" diyor. It's a song that my papa used to sing actually. Bazı versiyonlarda papa used to sing diyor ki aslında o bile aynı anlama geliyor. Ama zaten my papa'yı ağzından kaçırdığı an bu bitti aslında. Kopyanın kimin çocuğu olduğu kısmını aradan çıkardığımıza göre internetin en sevilen teorisi Terzo yaşıyor, Terzo geri dönecek teorisine geçebiliriz. Bu teori ayağı sağlam basan teorilerden biri aslında. O yüzden bazen benim bile aklımı çeliyor. En azından geri gelmese bile yaşıyor olabilir kısmında ben de bir gidip geliyorum bazen. Bunun en büyük kanıtı Chapter 3'teki ya çekim hatası ya da bilinçli olarak yapılan bir şey. Chapter 3'te Sister Nihil'in 3 oğlunu bir ghoul'a öldürtüyor. Ve işte onların mumyalanma aşamasını, korunma aşamasını falan izliyoruz. Bir noktada Terzo'nun ayağı oynuyor. Bu tabii ki bir çekim hatası olabilir ama bir noktada Terzo geri dönerse de kimsenin bunu çekim hatası olarak düşüneceğini veya böyle bir şeyin varlığını yadırgayacağını da sanmıyorum. İnsanların Terzo'nun geri döneceğini düşünmesinin asıl sebebi bence Terzo'nun en aşağılayıcı şekilde papalıktan alınmış olması. Sahnedeyken daha şarkısını bitiremeden güvenlik görevlilerinin kendisini götürdüğü için bir çeşit intikamla dolu olduğunu, intikam duygusuyla, kinle dolu olduğunu ve intikam istediğini düşünüyor herkes. Bence çok da haksız değiller. Aynı zamanda sürekli bir kopya Terzo çekişmesi var. Kopyanın Terzo'nun kafasını tuttuğu bir fotoğraf falan var. Yani ikisi arasında sürekli bir hem fandom'ın yarattığı hem de aslında kanon olan da bir çekişme mevcut. Bu yüzden de Terzo'nun geri gelip kopyanın yerini alacağı veya kopyaya saldıracağı fikri bence çok çılgınca değil. Tobias yakın zamanda Fransa'daki bir radyoya, VFM'e bir röportaj verdi. Onun da çevirisini çok yakında kanalda bulabilirsiniz. Kendisine Papa Emeritus 4 ile ilgili bir değişiklik olup olmayacağını sordular. Önce cevap vermek istemedi. Sonra dedi ki evet bir değişiklik olacak ama düşündüğünüz şekilde değil. Burada birçok şeye işaret ediyor olabilir ama bu işaret ettiği şeylerden biri de Terzo'nun geri gelebileceği de olabilir. Teknik olarak baktığımızda
ölen papaları canlandırabiliyoruz. Çünkü Nihil sahneye kısa bir süreliğine de olsa çıkıp saksafon çalabiliyor. Bu noktada Terzo'yu canlandırıp sahnede kazoo çaldırırsak Gule şarkısında bayağı tatlı olur. Ama öyle olmasa bile papaları canlandırabildiğimizi biliyoruz. Peki neden teori Terzo üzerine kurulu, diğer papalar üzerine kurulu değil? Kopyanın öleceği konusunda bir konsensus var. Neredeyse hepimiz aynı fikirdeyiz. En azından bir kere ölüp sonra tekrar canlanacak ama kopya bir kere muhtemelen ölecek. Peki neden Terzo'nun geri geleceğini düşünüyoruz? Ayak oynamasından dolayı. Gerçekten temeli bu. Diğer papalarda böyle bir şey olsaydı onlar olacaktı. Ama böyle bir şeye inanmak istediğinde insan daha da kendini besliyor ya, farklı şeylerde bulmaya başlıyor hayranlar. Biliyorsunuz bir dönem turda VIP biletle birlikte papaların cesetlerini görebiliyordunuz. Burada birçok kişi Terzo'nun cam tabutunda tırnak izleri olduğunu ve kendisinin eldiveninde tırnaklı olduğuna dikkat çekti. Bence bu çok da ayağı yere basan bir önerme değil. Çünkü diğer papaların cam tabutunda da tırnak izleri mevcut ve sadece baş bölgesinde değil bütün kısımlarda mevcut. Çünkü oradan oraya taşınıyor ve hasar görüyor. Çok ayağı yere basmıyor. Sadece o ayak oynaması bende bir soru işareti. Gayet çekim hatası da olabilir tabii ki. Bir diğer favori teori Antichrist kopya, Deccal kopya. Bu teoriyle ilgili lütfen Chapter 16 teori videomuzu da izleyin. Jesus is coming ne demek, kopyaya ne olacak, ölecek mi gibi bunların hepsini çok detaylı bir şekilde inceledik. Lütfen onu da es geçmeyin. Böyle bir teorinin varlığının en büyük sebeplerinden biri de orijinal resminde, orijinal çalışmasında kopyanın göğsünde 666 dövmesi olması. Ama aslında dövme değil de hani şeytanın izi olması diyebiliriz. Chapter'larda, lore'da sürekli, özellikle bu aralar sürekli kopyanın öleceğine işaret ediliyor. Son chapter'da 16'da da böyle, öncesindekilerde de öyle. Hatta bir derleme albüm olan Message from the Clergy albümünün kapağında da Caligula benzetmesiyle kopyaya yine bir suikast, yine bir ölüm düşünceleri falan bize veriyorlar. Olabilir, kopya ölecek, olabilir. Ama şimdi Antichrist kısmına geçelim. Ben burada Jesus is coming'e bağlamak istiyorum ama böyle dan diye bağlamak istiyorum çünkü çok tatlı olacak, iyi dinleyin. Satanizm olarak grup yaptığı her şeyi Hristiyanlığın tersi olarak yapıyor ya. İsa ne yaptı? Öldü ve 3 gün sonra dirildi. Antichrist olarak, yani İsa'nın zıddı olan şeyden beklentimiz de bu olacaktır. 3 gün olmasa bile böyle bir şey olacaktır. Chapter'larda her yerde sürekli Jesus is coming'i görüyoruz, duyuyoruz ya. Orada açık açık Antichrist is coming yazacak değiller. Dolayısıyla ben bunun ciddi aslında ölüm ve yeniden doğuş olduğuna inanıyorum. Yani neredeyse bayağı eminim. Kopya, anti-Jesus, anti-Christ da diyebilirsiniz, anti-Jesus da diyebilirsiniz. Hristiyanlıkta İsa neyse kopya kendi evreninde o. Ve ölecek ve muhtemelen tekrar dirilecek. Tobias aslında albümlerin ve şarkıların lore'la alakalı olmadığını söyledi. Bu yüzden aslında değinmeyeceğim bir sürü teori var. Ayağı yere basan teoriler ama albümleri ve şarkıları inceleyip lore'a bağladıkları için bir dayanağı olmadığını düşünüyorum şu an. Çünkü Tobias albümlerin ve şarkıların lore'la ilgisi olmadığını söylemişti. Ama olduğunu varsayarsak sürekli bir ilk albümde, ikinci albümde, özellikle ilk albümde Bastard Son, Deccal'le ilgili yani Antichrist'la ilgili bir pitch olduğu göndermesi var sürekli. Kopyaya bakarsak Nihil eğer onun babasıysa ve kopya biliyor muhtemelen ama Nihil bilmiyor ve babasız büyümüş falan dersek aslında pitch diyebiliriz. Çünkü bilinmeyen bir evlat. Bu da yine Antichrist'ı bir nevi doğrular nitelikte olur. Videodan buraya kadar memnun kaldıysanız ve bu konular ilginizi çekiyorsa lütfen abone olmaktan ve aramıza katılmaktan çekinmeyin. Bir de Discord sunucumuz var. Orada da bu tarz şeyleri ve genel olarak her şeyi tartışıyoruz. Discord sunucumuzda Orloff'un bulduğu bir detaya da değinmek istiyorum. Eğer kopya gerçekten Antichrist'sa Salteria'nın kendisine 150 şov yapacaksın dediği kısma dönebiliriz. Neden 150? Orloff burada 150. ilahiyi buluyor ya da işte adını yanlış söylemek ve kimseyi incitmek istemem 150. Salm diye geçiyor. Onun sözlerini de burada paylaşacağım. Praise ye the Lord. Praise God in his sanctuary. Praise him in the firmament of his power. Praise him for his mighty acts. Praise him according to his excellent greatness. Praise him with the sound of the trumpet. Praise him with the psaltery and harp. Praise him with the timbrel and dance. Praise him with stringed instruments and organs. Praise him upon the loud cymbals. Praise him upon the high-sounding cymbals. Let everything that hath breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Satan Prayer'da yaptıkları gibi bunu da tersine çevirirlerse ve bunu mesela LA Show'unda o beklenen o 2 günde yaparlarsa gerçekten muazzam bir şey olur. Bilmiyorum Antichrist mıdır, böyle bir şey yaparlar mı, bu ilahiyle alakası var mıdır ama bu çok tatlı bir detay olur. Kopyanın kendisi değil çocuğu Antichrist olacak diye bir teori var. Ben bununla ilgili herhangi bir destekleyici bir şey bulmadım. Sadece birkaç kişinin bunu düşündüğünü gördüm.
bir fikrim yok. Bir de bende cevapsız kalan birkaç şey var. Salteria'nın kim olduğu bunlardan biri. Umarım çok kısa sürede bağlarlar çünkü şu ana kadar çok gereksiz ama bağlayabilirlerse ve müthiş bir yere oturturlarsa da tadından yenmez bir şey olacaktır. Kopyanın araba plakası da yine bunlardan biri. To you I'm 575, 575. To you I'm kısmı tamam, ben sizin için veya senin için şöyleyim. Ama 575 nedir? Ben neyim kısmını henüz çözemedim. Sizin bir fikriniz varsa lütfen belirtin çünkü gerçekten çok aradım. Chapter 4'te ilginç bir fare sahnesi var. Sister kaza yapmış. Nihil hastaneye onu ziyarete geliyor. Bankonun önünden geçerken orada bankonun üstünde bir fare var. Hemşire Nihil'in geçmesini bekliyor. Nihil geçtikten sonra fareyi alıp, siyah fare bu arada, fareyi alıp kenara atıyor. Burada farenin kopyayı temsil ettiği neredeyse çok net ama neden, buradaki metaforun ne olduğunu da tam çözebilmiş değilim. Buna değinen başka kimseyi de bulamadım. O yüzden eğer sizin bir fikriniz varsa lütfen konuşalım. Bir arkadaşım fareyi kopya getirmiştir çünkü Sister'ı Nihil'den önce ziyaret etmiştir ve orada bırakmıştır dedi ama neden hemşirenin deskinin üstünde bıraktığı konusunu bence açıklamıyor. Farenin kopyanın direkt kendisini temsil ettiğini düşünen arkadaşlarım var. Bu mantıklı çünkü kopya chapter'larda o ana kadar en azından sadece siyah cassock giyiyor. Ve farenin de siyah olması, fare dediğinizde ben gri bir fare beklerdim açıkçası. Farenin de siyah olması bence bunu doğruluyor ama metaforu henüz çözebilmiş değilim. Neden Nihil geçene kadar bekleyip geçtikten sonra fareyi alıp atıyor hemşire? Hiçbir fikrim yok şu an. Yine bir yere bağlanmayan ve heyecanla beklediğim şeylerden biri Chapter 5'in sonunda Sister'ın telefonla konuştuğu Old One. Old One, kadim olan, normalde şeytan. Yani şarkılardaki kullanımı her zaman bu şekilde oldu. Albümlerde, özellikle ilk albümlerde yine çok geçiyordu. Ama Chapter'ın sonundaki telefon konuşması hiçbir yere bağlanmadığı gibi bu karakter kim? Gerçekten şeytan mı? Neden hikayede var ve neden bir daha tekrar görmüyoruz? Açıkçası konuşma tarzı bana biraz Kardinal'i hatırlatıyor. Are you on the toilet? What? No, sister. It's the old one himself. Oh, then you're not on the toilet, right? No, I heard you were in the hospital, and I wanted to see if there's anything I can do for you. Burada eğer Antichrist kopya şeytanın oğlu yönünden gideceksek Old One, kardinale benzer konuşması, bunlar şeytanın oğlu olduğunu Nihil'in değil de düşündürebilir ama burada tamamen işte Nihil'in oğlu kısmını silmemiz gerekiyor. Bu da çok büyük bir adım, şu an onu da yapamıyorum yani. Ama bir ihtimal olarak 5. chapter'daki Old One'ın aslında şeytan olduğu ve gerçekten kopyanın babasının o olduğu fikrini de ben bir köşede tutmayı seviyorum. Şimdi benim düşüncelerime geçelim. Öncelikle Chapter 16 ile ilgili teoriler, kopya ölecek mi videosunu bir kesinlikle izleyin. 15 dakika kadar bir video. Gerçekten orada, buraya sığmayan şeyler orada detaylı incelendi. Jesus is Coming ile ilgili de orada konuşmuştuk. Paskalya yaklaşıyor. Paskalya da İsa'nın dirilmesi aslında. Dolayısıyla Paskalya döneminde Nisan'da bir şeyler olacağına kesinlikle inanıyorum. Bir EP gelme ihtimalinin çok yüksek olduğuna inanıyorum. Tobias Forge yine VFM'de yaptığı röportajda yeni müzik geleceğini söyledi. Yeni müzik gelme ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyledi. Bu yüzden bu da EP teorisini ve Paskalya teorisini aslında destekliyor bence. Yine yakın zamanda, belki Nisan gibi, belki daha önce, belki çok kısa süre sonra Mayıs gibi yeni chapter'lar veya chapter geleceğini düşünüyorum. Çünkü lore'un daha ilerleyeceğini düşünüyorum konserler başlamadan önce. Şu LA'deki kapalı alandaki, dev gibi salondaki 2 konserde, hani şu kaydın yasak olduğu, hem herhangi bir kayıt almanın yasak olduğu 2 konserde çok büyük bir şey olacağını, kopyanın gerçekten öleceğini ve muhtemelen dirileceğini de düşünüyorum. Ama geri döndüğünde bizim kopyamız aynı kopya olmayacaktır. Bunu da düşünüyorum. Benim teorilerim ve bulduğum teoriler bu şekilde. İlginizi çeken ve cevabını bulamadığınız teoriler, sorularınız varsa lütfen siz de yorum kısmında belirtin. İzlediğiniz için çok teşekkürler, desteğiniz için çok teşekkürler. Aramıza katılmak isterseniz Ghost Türkiye YouTube kanalı ve Discord sunucusu sizin için hazır. Görüşmek üzere amore.